Bugüne kadar bir sürü araba anlattık, konuştuk. En fazla da o çok saygı duyduğum Japonları. Anlatırken de hep tarafsız olmaya çalıştım. Sundukları rakamları söylemeyi değil, felsefelerini yakalamaya çalıştım. Ama bir marka var ki objektifliğimi koruyabileceğimi hiç sanmıyorum. James Dean'i öldüren, Ayhan Can'a kupayı getiren, Peugeot'un bana ne oraya sıfır koyamazsın diyerek o ikonik 3 rakam dizisini ortaya çıkartan, filmlerde başrol oyuncusundan rol çalan, ona baktık mı garip bir samimiyet hissettiğimiz, hepimizin çocukluğunda posterinin veya oyuncağının olduğuna emin olduğum bir marka. Özellikle bence 930 kasasının en güzel tasarımı olduğunu düşündüğüm bir marka. Evet, Porsche. O yüzden baştan söyleyeyim, objektif olacağım dersem külliyen yalan söylemiş olurum. Hadi başlayalım. Bazı markalar vardır, bir pazarlama fikriyle doğar. Bazıları birine gıcıklığına doğar. Porsche onlardan biri değil. Porsche ilk önce bir adamın kafasında başladı. Ferdinand Porsche. Tam donanımlı bir mühendis. Tiger tanklarını da tasarlamaya yardım etti. Halk arabası olarak Tosbağa'yı da tasarladı. İlk benzin elektrik hibrit motorunu da. Ferdinand Porsche takıntılı bir mühendisti. Amacı en güçlü motoru yapmak değildi, en hızlıyı da kovalamıyordu. Onun takıntısı şuydu: denge. Motor nereye konmalı? Ağırlık nasıl dağılmalı? Burası çok önemli çünkü Porsche'un ileride yapacağı her şeyin kökü burada atılıyor. Ferdinand'ın dokunduğu şeylere bakınca bir ortak nokta görüyorsun. Auto Union yarış otomobilleri, Volkswagen Beetle, hafiflik, mekanik sadelik, hepsinde aynı fikir var. Gücü taşımak değil, yönetmek mesele. Bu yüzden Porsche hiçbir zaman kolay olmadı. Daha baştan zor bir karakteri vardı. Savaş sonrası dönemde herkes yeniden ayağa kalkmaya çalışırken Porsche ailesi şunu yapmadı: en mantıklısını üretelim. Onun yerine şunu yaptı: bizim inandığımız şeyi yapalım. Ve işte burada Porsche bir otomobil markası olarak doğuyor. Ama şunu aklından çıkarma: bu bir şirket kuruluş hikayesi değil. Bu bir inat hikayesi. Porsche'un karakteri ilk günden belliydi. Hafif olacak, sürücüyle irtibatta olacak, farklılığını ortaya koyacak. Bu yüzden Porsche'u anlatırken en iyisi demek hep eksik kalır. Evet, belki en iyilerden ama yine de eksik tanım. Doğru kelime bu değil. Porsche için doğru kelime uygun olmayan. Bana kalırsa otomotiv dünyasında bazı isimler var. Olmasalardı bugünün otomotiv dünyası çok daha farklı bir yerde olabilirdi. Ferdinand bunlardan biri. Porsche zaten o yüzden marka olarak otomotiv dünyasına yön veren markalardan biri. Hadi şimdi 356'ya doğru gidelim. Orada hikaye kağıttan çıkıp asfalta inmeye başlayacak çünkü. Replikalarının etrafta dolandığı bir dönem ülkemizde de Retroworks, yanılmıyorsam Antalya'da bir şirketin yurt dışından kit olarak getirtip burada montaj edip sattığı o güzel Porsche'un ilk otomobili bir poster arabası değildi. Kimsenin duvarına asılmadı. Çocukların rüyasını süslemedi. Ama Porsche yapan her şey ilk kez burada ortaya çıktı. 356'yı anlamak için şunu baştan kabul etmek lazım: bu araba hızlı olmak için yapılmadı. En azından teknik olarak. Motor küçük, güç mütevazi, tasarım dönemine göre gösterişsiz ama bana göre harika. Ama başka bir şey vardı. Kimsenin o dönem pek konuşmadığı bir şey: denge. Unutmayın, yıl daha 1948. Motor arkadaydı, ağırlık arkadaydı, direksiyon hafifti, geri bildirim boldu. 356 sürücüsüne şunu diyordu: İstediğin kadar beni zorlayabilirsin, sorun yok ama bedelini bil. Burada çok önemli bir kırılma var. O zamanlara bakın, hep upuzun burunlar, bol keseden hacimler vardı. Çünkü o dönem herkes daha büyük motor, daha çok silindir, daha fazla güç peşindeydi. Ama bunlara karşılık Porsche şunu yaptı: aynı gücü daha hafif bir şeyle ne kadar keyifli hale getirebiliriz? Bu soru ileride 911'e, 718'e, GT 3'e kadar uzanacak bir zincirin ilk halkasıydı. 356 rakiplerinin 2 litre, 3 litre motorlarla elde ettiği beygir gücünü çok daha küçük litrelerle ve daha hafif bir şekilde başarıyordu neredeyse. O yüzden 356'nın pistlerde boy göstermesi de tesadüf değildi. Bu araba yarışmak için doğmamıştı belki
ama yarışınca şunu kanıtladı. Saflık bazen gücü yener ve Porsche şunu fark etti. Bizim avantajımız kas değil, bizim avantajımız karakter. Bugün dönüp baktığımızda 356'nın neden bu kadar sevildiğini daha iyi anlıyoruz aslında. Çünkü dönemine göre sürmesi zor bir araba değildi. Ama doğru sürmek zordu. Hata yaparsan sana hokkalı bir tokat atardı. Doğru yaptığında ise öyle bir başarı hissi verirdi ki başka hiçbir şeye değişmezdin. Bu tanım tanıdık geliyorsa şaşırma. Çünkü Porsche daha en başta kendini tekrar edecek bir yol çizmişti. Ve işte tam burada hikaye karanlık bir viraja giriyor. Porsche hafiflik ve yarış fikrini bir adım daha ileri götürmeye karar verdi. Bu sefer iş bir yol otomobilinden fazlasıydı. Bir yarış silahı, bir efsane ve ne yazık ki bir trajedi. 356'dan sonra Porsche şunu fark etti. Bu iş pistte oluyor. Yani yol arabası güzel, sürüş hissi güzel ama asıl karakter yarışta ortaya çıkıyor. Ve Porsche bu kez lafı hiç dolandırmadı. Hafif olacak, çok hafif olacak. Gerekirse rahatsız edecek derecede hem de. Ortaya çıkan şeyin adı Porsche 550 Spyder. 550 tatlı bir araba değildi. Sevimli hiç değildi ama çok yakışıklıydı. Daha ilk bakışta sana ben senin bildiğin diğer arabalara benzemem, dikkatli ol diyordu. Alçaktı, inceydi. İçine oturduğunda zıpır zıpır hadi bas gaza demiyordu. Daha çok şunu diyordu. Ne yaptığını biliyor musun? Ve işin tehlikeli tarafı da buydu zaten. Bu araba pist için yapıldı ama bir noktada yola da çıktı. Ve hikayemizin kırıldığı yer burası. James Dean. O dönem Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri. 1955 Rebel Without a Cause filminin yıldızı. İzlemediyseniz tavsiyedir. Genç, hızlı yaşıyor, otomobil yarışlarını seviyor ve Porsche'u seviyor tabii ki. O zamanlar bir tane 356'sı var. Bununla yarışlara katılıyor. Kimisinde birinci, kimisinde üçüncü oluyor. Daha sonra Porsche 356 Super Speedster'ını satıp 550 Spyder alıyor. Ve bu arabaya ilk görüşte aşık oluyor. Hatta o kadar seviyor ki kendi 550 Spyder'ına bir isim takıyor. Little Bastard. Bu detay bile çok şey anlatıyor aslında. James Dean arkadaşları tarafından defalarca uyarılıyor. Birden fazla kez bak bu araba çok tehlikeli. Yola uygun değil. Biraz yavaşlarsan iyi olur. Ama tabii ki James'ten bahsediyoruz. Araba yarışlarına meraklı bir çocuk. O yüzden söylenenlere, uyarılara hiç kulak asmıyor. Sigarasını yakıp gaza basmayı tercih ediyor. Çünkü bazı insanlar arabayla ilişki kurarken mantıkla hareket etmiyor. Tanıdık geldi değil mi? 1955'te James Dean 550 Spyder'ıyla kaza yapıyor. Fazla detaya girmeyeceğim ama bir arkadaşıyla iki araba olarak rodaj vesaire ayarlarını yapmak için Salinas'tan Los Angeles'a doğru yola çıkıyorlar. Yolda karşı yönden Ford marka bir araçla gelen Donald Turnspeed adında bir öğrenci James Dean'in önünden sola doğru dönüş yapınca James zamanında duramıyor ve yolcu tarafından ona çarpıp taklalar atmaya başlıyor. O zamanki güvenlik önlemlerinin de yetersizliğiyle James araç içinde sıkışıyor ve boyun kırıklığı da dahil olmak üzere çok sayıda ölümcül yara alıyor ve hayatını kaybediyor. Bunu anlatırken efsaneleştirmek istemiyorum çünkü James Dean ile özdeşleştirilen lafı bilirsiniz. Hızlı yaşa, genç öl. James'in kazasının romantik bir tarafı yok ama şu gerçek ortada. Porsche daha en başta şunu ilan etmiş oluyor. Bu arabalar herkes için değil. Nihayetinde zaten baktığında bu kaza Porsche zarar vermiyor. Aksine markanın etrafında tuhaf bir aura oluşuyor. Ve Porsche bunu hiç gizlemiyor. Sadece yoluna devam ediyor. 550 Spyder Porsche için bir dönüm noktası. Çünkü burada marka şunu anlıyor. Hız bir bedel istiyor. Hafiflik risk getiriyor. Ama karakter de tam burada doğuyor. Ve bu karakter bir daha asla kaybolmuyor. Bu noktadan sonra Porsche bu fikri alıyor ve daha büyük bir sahneye taşıyor. Ve bu sefer adı 901 olacak diyor. Ama hiçbir zaman o isimle anılmayacak. 550 Spyder'dan sonra Porsche'un kafasında artık net bir şey vardı. Biz bu işi tek tek arabalarla değil, tek bir fikirle yapacağız. Yani her seferinde sıfırdan başlamak yok. Bir omurga olacak ve onun etrafında gelişecek her şey. Bu fikrin adı başta 901'di. Çünkü o zamana kadar Porsche modelleri sırasıyla gelmişti. 356, 530, 550 Spyder, 645 Spyder, 718, 804 ve sıra 900'lere gelmişti. Evet, Porsche'un bugün bildiğimiz o ikonik çizgisi
ilk olarak 901 adıyla doğdu. Motor arkada, ağırlık arkada, direksiyon yine canlı ama bu sefer hedef daha büyüktü. Bu araba sadece yarışçıların değil, yola çıkan insanların da arabası olacaktı. Kolay mı? Hiç değil. Ve sonra çok Porsche bir detay oluyor. Fransa'dan bir telefon. Peugeot diyor ki ortada 0 olan 3 haneli numaralar bizim kardeşim. Yapamazsın. Yani 901 olmaz. Normalde bu noktada birçok marka geri adım atar. İsim değişir, konsept değişir, hikaye yumuşar. Porsche öyle yapmıyor. Sadece şunu diyor. Tamam, o zaman biz de 911 yaparız. Bir rakam ekleniyor yani. Ama fikir hiç değişmiyor. Ve işin ironik tarafı ise bu zorunlu değişiklik Porsche'un en büyük imzasına dönüşüyor. Bugün dünyada arabayla ilgisi olmayan birine bile 911 desen o iki far gözlerinin önüne geliyor direkt ve o ikonik tasarımı çağrıştırıyor. Bu tesadüf değil. 911'in ilk yılları hiç bugünkü gibi değil. Hatta bırak gerçek dünyayı, o karakteri bugün bile Assetto Corsa gibi oyunlarda hissedebiliyorsun. Arka motor yüzünden her an arkadan kopabilecek gibi. Gaz ve direksiyon arasında tuhaf bir ilişki var. Yanlış yerde gaz verirsen araba seni affetmiyor. Direkt spin atıyorsun. Ama doğru yaptığında işte o his Porsche'un peşini bir daha hiç bırakmadığı his. 911 şunu öğretmişti Porsche. Kolay arabayı yaparsan herkes biner. Zor arabayı yaparsan seveni bağlanır. Ve Porsche bilerek ikinci yolu seçti tabii ki. Ama bu karar ileride hem efsaneleri hem de eleştirileri doğuracaktı. Şimdi bu karakterin nasıl nesiller boyunca korunduğuna bakacağız. Kasa kasa ama teknik tablo gibi değil, beni biliyorsunuz. Daha çok bir fikrin zamanla nasıl evrildiğini konuşacağız. Ve yavaş yavaş sizi benim en sevdiğim yere yaklaştıracağım. 911 garip bir araba. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Daha videonun en başında tarafımı belli ettim zaten. Ama normalde bir araba bu kadar uzun süre hayatta kalıyorsa iki şey olur. Ya yumuşar ya da ruhunu kaybeder. 911 ikisini de yapmadı. Yıllar geçti, motorlar büyüdü, güç arttı, rakipler çoğaldı. Ama Porsche her nesilde aynı sorularla başladı işe. Bunu daha hızlı yapabilir miyiz? Bunu hala Porsche gibi yapabilir miyiz? Porsche farklı kılan bu sorular çok önemli. 60'lar 70'ler derken 911 hep biraz zor kaldı. Arka motor hala oradaydı. Ağırlık dağılımı hala bir garipti. Gazla fazla samimi olursan araba seni uyarıyordu. Hatta uyarmak ne kelime, bildiğin tokat atıyordu. Ve Porsche bu uyarıyı hiçbir zaman susturmadı. Atılan tokatı hiç engellemedi. Elektronikle boğmadı. Karakteri törpülemedi. Bu yüzden 911 her nesilde eleştirildi. Niye motor hala arkada? Niye bu kadar zor? Niye daha güvenli yapmıyorlar? Ama Porsche şunu biliyordu. Bu soruların cevabını değiştirirsen 911 olmaz, başka bir şey olur. Zaman geçtikçe insanlar 911'i öğrenmeye başladı. Bu araba binip gittiğim bir şey değil. Biraz zaman ister, biraz sabır ister ve sabredenlere acayip bir bağ kurdurur. Tamam, şu anki versiyonlarda elektronik destekler çoğalmış olabilir, asistanlar çoğalmış olabilir ama Porsche bunları yaparken sürücünün kontrolde olduğu hissini yaşatmayı başarabildi. Onu hissizleştirmedi. Mühendislik her zaman zirvede oldu ve tüm otomotiv dünyasının yönünü belirledi. Şu an bile artık gelecek elektrikli araçlarda denmesine rağmen inatla içten yanmalı motoru önde tutarak tarafını belirledi. Ama o günlerde bu bağ biraz daha hamdı, biraz daha tehlikeliydi. Ve sonra Porsche şunu yaptı. Tamam dedi, gücü biraz arttıralım. Ama bu artış yavaş yavaş olmadı. Birden oldu. Bir turbo geldi ve 911 ilk kez kendi gölgesinden korkmaya başladı. Şimdi işte tam buraya geliyoruz. Kontrolün geciktiği, gücün arkadan saldırdığı ve Porsche'un en tartışmalı ama en efsane kasasına, benim de en sevdiğim yere, 930. 911 uzun yıllar boyunca sürücüsüne şunu söyledi. Ben hızlıyım ama önce beni anlaman lazım. 930 ise bu cümleyi yarıda kesti. Hayır. Önce sen kendini anlayacaksın. 930 Porsche'un ilk turbo denemesi. Ama bu bir deneme gibi durmuyor. Sanki Porsche şunu demiş gibi. Biz bu turbo işini bir yapalım ama düzgün değil. Hani değerli vardı köpek, hatırladınız mı? O şekilde düşünün. Benim aklıma hep öyle geliyor çünkü. Gerçekten de düzgün olmadı. Turbo lag bugün anlatıldığı gibi bir şey değil. Hani biraz gecikme falan değil. 930'da olan şey şu. Gaz veriyorsun. Bekliyorsun, bir şey olmuyor. Hatta diyorsun ki bu mu yani? Ve tam o anda arka taraftan biri sanki arabayı
tekmelermiş gibi geliyor güç. Bu hissi anlatmak zor çünkü doğrusal değil, mantıklı hiç değil ama çok gerçek. Sorun şu, bu güç geldiğinde 930 senin hazır olup olmadığınla ilgilenmiyor. Direksiyon açıksa yandın, büyük problem. Zemin soğuksa geçmiş olsun, yine büyük problem. Ayağın biraz fazla cesursa hikayenin sonu, daha da büyük problem. İşte bu yüzden 930 sana sürüşü öğretmez. Senin sürüşünden hesap sorar. Widowmaker lakabı sonradan uydurulmuş bir şey değil. Bu araba gerçekten hata affetmiyor. Ama bunu gizleyerek de yapmıyor. Sana yalan söylemiyor. Ben güvenliyim kanka, rahat ol demiyor. Elektroniklerim var, merak etme hallederiz demiyor. Daha ilk kilometrede şunu hissettiriyor. Burada sorumluluk sende. En ufak hatanda sonuçlarına katlanırsın. Ama işte gel gör ki 930'u sevenler tam da bunu seviyor. Her binişte biraz tedirgin etmesini. Çünkü bu tedirginlik bir süre sonra saygıya dönüşüyor. Ve o saygı oluştuğunda 930 sana başka hiçbir arabanın vermediği bir his veriyor. Bir bağ kurduruyor. Benim 930'u bu kadar sevmemin sebebi de bu. Bu araba Porsche'un kendini saklamadığı an. Güç burada, risk burada, karakter burada. Daha filtrelenmemiş, daha yumuşatılmamış. Bugün Porsche'un karakter diye anlattığı her şeyin en ham hali 930'da. Ayrıca şunu da eklemeliyim ki benim gözümde Porsche denilince akla gelen tek bir yüz var. O da 930'un yüzü. En Porsche olan tasarım, en yakışıklı olan. O yüzdendir ki bir dönem gelen maliyetleri düşürme çabaları yüzünden 986 Boxer'ın o garip pek de Porsche olmayan yumurta farlarını alıp 996'ya da koydukları 5-6 yıl süren o karanlık dönemden sonra gelen baskılar sayesinde tekrardan özlerine dönmeyi başardılar 997 ile birlikte. Ama tabii ki dünya burada durmuyor. Emisyonlar geliyor, güvenlik beklentileri artıyor, müşteri profili değişiyor ve Porsche bir kez daha zor bir kararla karşı karşıya kalıyor. Bu karakteri nasıl yaşatacağız? İşte tam bu noktada hikayemiz yeni bir döneme giriyor. 930'dan sonra Porsche şunu biliyordu. Bu şekilde sonsuza kadar gidilemez. Ama şunu da biliyordu. Eğer fazla değişirse Porsche olmayacaktı. 964 ve 993 işte bu iki korkunun arasında doğdu. Bu kasalar ilk bakışta hala 911. Motor arkada, silüet tanıdık, direksiyon hala canlı ama işin içinde yeni şeyler var. Daha fazla stabilite, daha fazla kontrol, biraz daha affedicilik ve evet biraz daha modern. Bazı Porsche severler için bu kasalar en ideal denge noktası. Çünkü hala hava soğutmalı, hala mekanik ama 930 kadar vahşi değil. Yani karakter gitmemiş ama sadece birazcık öyle terbiye edilmiş, birazcık törpülenmiş. Ama bu dönem aynı zamanda da bir veda oldu. Hava soğutmalı motorların son gerçek savaşçısı. Porsche bunu biliyor, sevenler de biliyor. O yüzden bugün 964 ve 993 konuşulurken hep şu cümleyi duyarsın. Son gerçek Porsche'lar. Doğru mu? Tartışılır ama duygusal olarak çok anlaşılır. Çünkü bundan sonra geri dönüş yok. Buradan sonra her şeyi değiştirecek bir hamle geldi. Ve Porsche tarihinde en çok tartışılan kararlardan biri alındı. Evet, hadi bakalım. Şimdi bazı anlar vardır. Ne yaparsan yap, ne kadar uğraşırsan uğraş, illaki birilerini karşına alırsın. Herkesi aynı anda memnun etmek kimsenin harcı değildir. Porsche için o an su soğutmaya geçilen andı. O kararın verildiği an masada acaba kimse içinde bir ürperti hissetti mi çok merak ediyorum. Neyse, hava soğutmalı motorlar Porsche'un kimliğiydi. Sesi farklıydı, ısısı farklıydı, bakımı dertti. Ama işte o dertler yüzünden seviliyordu. Ve sonra Porsche çıktı, dedi ki artık böyle devam etmeyeceğiz. Sebep pek de romantik değildi, hatta hiç değil. Emisyonlar, gürültü kuralları, dayanıklılık, seri üretim maliyetleri, yani hayat acı gerçekler. Ve Porsche şunu gördü. Eğer değişmezsek hayatta kalamayacağız. Ve işte bu noktada sahneye Porsche 996 çıkıyor. Tarihteki ilk su soğutmalı 911. Ve evet, ilk bakışta bile farklı. Farlar, ah o farlar, sesi, her şeyi, birçok şeyi. Hissettirdiği şey birçok Porsche sever için büyük bir şoktu. Bu Porsche değil, ruhlarını sattılar, artık her şey bitmiş. Bu cümleler o dönem buluşmalarda, dergilerde vesaire çok net duyuldu. Ama kimse şu soruyu sormak istemedi. Başka şansları var mıydı? Gerçek şu, hiç sevmesem de, tipini beğenmesem de eğri oturup doğru konuşalım. 990
96 ile Porsche hayatta kaldı. Daha sağlam motorlar, daha fazla güç, daha tutarlı performans ve belki de en önemlisi bu sayede Porsche 911'i sürdürülebilir hale getirdi. Yani sevdiğimiz şey ölmedi, şekil değiştirdi ama ne şekil. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Su soğutmaya geçiş ihanet değildi ama kolay bir karar da değildi. Bu maalesef ruhu korumak için bir şeylerden vazgeçme anıydı ve Porsche bunu gerçekten acı çekerek yaptı. Ama işin güzel tarafı şu. Su soğutma Porsche'u yumuşatmadı. Aksine ona yeni bir alan açtı. Hem de çok büyük bir alan. Çünkü bu altyapı sayesinde Porsche tekrar daha uç şeyler yapabildi. Ve işte hikaye zaten buradan sonra bambaşka bir yere gidiyor. Tekrar saf sürüşe, tekrar pistlere, tekrar sürücüye. Ama bu sefer daha bilinçli, daha kontrollü ama hala çok net. Şimdi sırada Porsche'un modern çağdaki en net cevaplarına bakacağız. Rakam için değil, prestij için hiç değil. Sadece sürmek için yapılan otomobillere. İster markete git, istersen marketten dönüş yolunda da piste uğrayıp 2 tur at otomobilleri. GT3, GT2 RS ve Porsche'un bugün hala neden Porsche olduğu. Bugün Porsche bakınca ilk gördüğün şey hız olabilir. Rakamlar uçmuş durumda. 0-100'ler saçma noktalara geldi. Tur zamanları kafa karıştırıcı. En güzel örnek 2018'deki Porsche 919 Evo'nun Nürburgring rekoru. Hala kırılamadı. Resmen Porsche çocukları pistten alalım rekoru kırdı. Ama Porsche hala ayakta tutan şey bunlar değil. Çünkü hızlı araba isteğinin gidecek çok yeri var artık. Daha güçlü olanlar var, daha hızlı olanlar var, daha gösterişli olan var. Porsche'un iddiası orada değil. GT3 mesela. Teknik dokümanı alıyorsun, bakıyorsun daha hızlısı var, daha konforlusu var, daha ucuzu bile var belki. Ama GT3'ü alan insan bunlara bakmıyor. Şunu diyor sadece. Ben araba sürmek istiyorum. GT3 sürücüyü hala merkeze koyan otomobillerden biri. Direksiyon hala konuşuyor, gaz hala bir şey söylüyor. Hata yaparsan hala hissediyorsun. Yani Porsche onca yıl, onca değişimden sonra bile o ilk fikri kaybetmemiş. GT2 RS ise işin başka bir tarafı. Bu araba herkese hitap etmiyor. Zaten öyle olsun diye de yapılmamış. Bu ben hala tehlikeliyim diyen modern bir Porsche. 930'un torunu gibi. Daha hızlı, daha kontrollü ama karakter olarak hiç yumuşak değil. Ve işte burada video başında söylediğimiz yere geri dönüyoruz. Hız isteyen başka arabalara gidebilir ama karakter isteyen, farklı olmak isteyen, araba sürdüğünü hissetmek isteyen, arabayla kavga etmeyi bile göze alan Porsche'a bakıyor. En başta da söyledim, itiraf ettim. Ben bu videoda objektif olmaya çalışmadım. Çünkü Porsche objektif anlatılacak bir marka değil bence. Ya seversin ya sevmezsin. Ama sevdiysen bırakması zor. Ferdinand Porsche'un yıllar önce kafasına taktığı o şey denge, his, sürücü 356'da vardı, 550'de vardı, 911'de vardı, 930'da zirve yaptı ve bugün hala GT3'te, GT2 RS'te orada duruyor. Ve işte dostlar, Porsche hikayesinin de sonuna geldik. Bu benim açımdan hem kolay hem de zor bir video oldu. Kolay oldu çünkü anlatacak çok şey vardı. Zor oldu çünkü anlatacak çok şey vardı ama sıkıştırmam gereken zaman azdı. O yüzden şimdi topu biraz da size atmak istiyorum. Siz Porsche'u nerede sevdiniz? Bir poster miydi? Bir oyunda mıydı? Yoksa ilk kez gördüğünüz bir 911 mi? Ve merak ediyorum, sizin için Porsche'un en karakterli kasası hangisiydi? Klasik 911 kasası mı? 930 mu? 993 mü? Yoksa modern GT3'ler mi? Yorumlarda mutlaka yazın. Burada konuşulan şeyler videodan daha kıymetli oluyor bazen. Eğer bu tarz hikayeleri seviyorsanız arabaları ve insanları rakamlarla değil yaşattıkları hislerle anmayı ve konuşmayı seviyorsanız kulüpte yeriniz hazır. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.